Herkese merhaba, ben Neşe. Merhaba, ben de Şahin. Biz sizler için video çekmeye karar verdik. Önce kendimizi tanıtalım. Ben yürüme engelliyim, tekerlekli sandalye kullanıyorum. Ve eşimle evleneceğimiz dönem yaşayacağımız evi benim engelime uygun hale getirmek istedik. Bunu da yaparken çok da güzel, benim hayatımı kolaylaştıracak şeyler keşfettik. Yapım aşamasında bile bunları diğer engellilerle paylaşmamız gerektiğini düşündük. Hatta 2 yıl olacak neredeyse. 2 yıldır bu tarz bir video çekip sizlerle paylaşmadığım için de ben bir tık vicdan azabı duyuyorum. Bugün biz evimizde ne tür değişiklikler yaptık? Yürüme engelli birisinin yaşayabileceği bir ev nasıl olur? Bunları sizinle paylaşacağız ki sizlere de ilham olsun. Eğer siz de kendinize ait bir eve çıkacaksanız veya çocuğunuz engelliyse onlar için neler yapabilirsiniz? Nasıl şeyler var? Bunları size göstermek istiyoruz. Ben de kendi bakış açımdan nacizane bir engelliyle birlikte yaşamak nasıl bir şey? Nasıl bir engellinin hayatı kolaylaştırılabilir? Ben de bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak evdeki değişikliklerden bahsetmek istiyoruz. Benim en çok değişiklik yapıldığına mutlu olduğum yer mutfak. Ve en çok değişiklik yaptığımız yer de mutfak aslında. Mutfakta özellikle de Türkiye'deki mutfaklarda bence en büyük sorun tezgahların çok yüksek olması. Ama altına bulaşık makinesini yerleştirdiğimiz için onun boyutunu çok da düşürmek mümkün olmuyor. Bizimkinde öyleydi en azından. Biz marangoz abimiz Necati abiyle de çok şahane bir şey bulduk o Oradan dönem. kendisine de selam olsun. Ama bunu bulmak 2-3 ayımızı aldı. Ne yapsak, nasıl yapsak, ben nasıl tencere, tava yıkayacağım bu mutfakta diye düşünürken 2-3 ay düşündük. Çok fazla internette araştırma yaptım. Diğer engelliler neler yapmış diye baktım ki bu süre zarfında hiçbir engellinin kendi hayatındaki düzenlemeleri paylaşmadığını fark ettim zaten. O yüzden de bu videoyu çekelim istedik. Mutfakta bulduğumuz kolaylık, o hani herkesin alttan dolap açıları, üstte tezgahın musluk kısmı olur ya. Biz onun alt kısımdaki dolapları biraz keserek 30-40 santim ne kadar kestik? Evet, yani hemen hemen az çok o kadar da biraz daha az herhalde. 20 santim civarında. Öyle mi? Tabii 20 santim. Son raddesine kadar getirdik. 20 santimlik o dolapların içeriye giden kısmını kesmek bile tekerlekli sandalyeyle daha rahat altına girmemi sağladı. Ben şu an tencere, tava ne istersem çok rahat dikiyorum. Bütün meyve sebzeyi çok rahat dikiyorum. Hatta oradaki tezgahın materyalini de değiştirdik. Farklı bir tezgah yaptırdık. Onun madde olarak kendisi de bir tık ince olduğu için şu an çok rahat ettiğim bir mutfağım olmuş oldu benim. Evet, granit değil de Belenko mutfak tezgahından yaptırdık. Onlar biraz daha ince oluyor. 2 santim kadar falan oluyorlar. Ama fark ediyor. Evet, o çıtasıyla falan birlikte 2,5 santim civarında yapıyor. İnce olması bizim avantajımıza oldu. Kama tezgahı olarak orada yaptığımız değişiklikler bu şekilde. Bunun da videosunu çekmiştik sanırım, biz konuşurken bir yerlere ekleyecek eşim montajda. Şuralara buralara bir yerlere işte ben ileride eklerim, yani sıkıntı yok. Diğer kolaylık olan kısım da benim için daha minimal, böyle Şirine'nin mutfağına benzetiyorum ben onu. Tezgahı daha alçak olan, işte üstteki dolapları daha aşağıda olan bir mutfak tasarladık bizim için. O kısımda da ben her şeyi yapıyorum. Bir şeyleri yapma kısmını orada hallediyorum. Pişirme kısmı için ocağa geçiyorum. Engelliler için en güzel olanı ocaklı fırın. Altında fırın olan, üstünde ocak olan fırınlar, ocaklar. Çünkü set üstü olduğunda ya da işte tezgah üstü olduğunda ulaşmak gene bir tık zor oluyor. Bu şekilde ben çok rahat ediyorum. Ama burada da dikkat edilmesi gereken kısım, eğer fırını kullanırsanız tepsinizi çıkartmadan önce fırını açtığınızda direkt fırını açıp bakarsanız, zaten biz diğer insanlara kıyasla fırınla aynı hizada olduğumuz için oradaki ısı yüzümüze geliyor. Bunda çok dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben kapağı açıp eş zamanlı diğer tarafa bakıyorum. Size de bunu öneriyorum. Aynı şey bulaşık makinesi için de geçerli. Oradaki o ilk sıcaklığı açar açmaz suratınızı yaklaştırmayın. Bunlar benim yaşayarak öğrendiğim şeyler. Yani o hatalar aslında normalde ayakta olan birisi de yapıyor. Yani hani eğiliyoruz oraya. Eğilirken mesela beni kaç defa çevirmişsindir sen öyle. Evet. Eğilirken direkt yüzümüze vuracak şekilde oluyor. Mutlaka Aşkım, dikkat bize etmeniz direkt gerekiyor. geliyor ama ya tekerlekli Evet, sandalyeyle. Mutfakta bir de şimdi baharatlıklar için herkes yukarı dolapları kullanıyor ya, bizim için yüksek dolaplara erişmek mesele. O yüzden biz baharatları duvara monte yaptık. Bunu da göreceksiniz şimdi. Duvarda hem aşağıdan yer kesmiyor, sandalyemizin aracı hareketi için çok daha kolay bu bize. Hem de erişimi kolay.
benim baharatlığım gibi siz de o şekilde baharatlık yaparsanız çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Eğer tezgahın yanında müsait bir alan varsa mutlaka zaten oraya yapmak faydalı olacaktır. Kendi evinde, ailesinin evinde yaşayan bir engelli de olsa bu kısımları ona göre düzenlemek daha doğru olacaktır. İster kadın olsun ister erkek olsun, engelli birisi de kendi yemeğini yapmak isteyebilir, kendi işlerini yapmak isteyebilir. Bu çok normaldir. Ayrıca zaten bunları yapması onun özgüvenine de pozitif etki edeceğinden ötürü bu tip küçük düzenlemeleri ona göre yapmak mutlaka işe yarayacaktır. Çocukların bile yani bir çocuğun yürüme engelli ya da farklı engeli olan bir çocuğun kalkıp kendisine elma yıkayıp alabilmesi bile çok büyük lüks. Ama gerekiyor. Bir çocuğun kendi elmasını alıp yıkaması gerekiyor. O yüzden eğer mümkünse sizler de benim tezgahım gibi bir tık içeriden tezgahı keserek onun elma yıkayabileceği bir hayatı o çocuğa vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Eğer engelli bir çocuğunuz varsa. Evet, mesela ben eski evinde yaşadığım bir şeyi hatırlıyorum. Daha önceki evinde tezgahın üzerinde kalıyordu ocak ve elini bu şekilde uzatmak durumunda kalıyordun. Kollarının buraları yanıyordu mesela. Ama bana o çok komik geliyor. Ben eski evimde yemek yaparken işte tezgah üstünde olduğu için şu şekilde pişiriyordum yemeği. Görmüyorum ama ben daha aşağıda kalıyordum yemeklerden, tencerelerden. O kadar görmeden yemek yapmaya alışmışım ki ben tahminen işte şimdi soğan kavruldu, şimdi su dökme aşaması geldi diye görmeden yemek yapmakta çok ustalaşmıştım. Evlenip işte burada erişebildiğim bir mutfak olduğunda görerek yemek yapmada ben zorlandım. Hani acaba bu soğanlar kavruldu mu? Acaba şimdi işte su ekleme aşamasına geldim mi diye. Bir 5-6 ay ben çok bocaladım. Görerek yemek yapmak beni zorladı mesela. İsterim ki hep görerek yemek yapabilin. Tencerenin içini görerek yemeğinizi pişirebilin. O yüzden de işte kendi mutfağım da bir tık ara ara gelecek sanırım buraya. Bunları görün, siz de kendi hayatınızda bir fikir olarak bir köşede tutun istiyorum bunları. Tabii orada da artık yüzünün bir tık aşağısından görebildiğin için o hizalarda olduğundan ötürü işte yağ falan bir şey atarken özellikle Ha, biraz evet. daha uzaktan böyle biraz daha dikkat ederek yapmak şey oluyor. Biz mesela ayakta yapıyoruz. Ayakta yaparken atıyoruz ama sıçrasa işte kolumuza vesaireye falan sıçrıyor. Engelli birisi yaparken muhtemelen hani yüzüne sıçrama riski olacağı için ya işte gözünü falan çevirip ya da böyle Ben ne kapakla kadar falan şanslıysam benim vesaire. yüzüme hiç sıçramıyor biliyor musun? Allah'a çok Yani şükür. koluma bacağıma her yerime Allah'a çok sıçrıyor. şükür. Hiçbir şey yüzüme Evet. sıçramıyor. Ama sen yani dikkat ediyorsun. Bence refleks olarak da olabilir. Hani alışılagelmiş bir şey galiba. Sen mesela yağa bir şey Şans atarken aşkım. böyle hem çeviriyorsun hem işte ya da böyle kapakla vesaire bir şeyle örtüyorsun. Hani onun güvenlik önlemini içgüdüsel olarak alıyorsun yani Ama mesela. duşakabin mesela. Ama Orada da duşakabini hiç her hesap yerim edemedik. kesildi. Duşakabinde gene yüzüme bir şey olmadı. Evet, evet, duşakabinde hesap edemedik. Tek büyük hatamız galiba o yaparken. Biz o hataya düştük. Sizin de düşmemeniz için bence bunu kesinlikle anlatalım. Anlat. Yani normalde her evde duşakabinler mika denen işte camımsı bir malzeme var. Camımsı plastiğimsi bir malzeme var. Daha zor kırılan. Ya da tamperli cam denen camdan yapılıyor. Biz bir tık da büyük yapalım dedik. Hem eşimin girmesi için işte hem işte bir destek olursa ben de rahat girip destek olabileyim vesaire gibi. İşte biz oraya sandalye koyuyoruz. Sandalyeye geçiyor eşim. Yıkanıyor ve ondan sonra işte kendi sandalyesine rahat bir şekilde geçiyor. Yaklaşık 1,5 sene kadar bu tamperli camla alakalı bir sıkıntı yaşamadık. Hani kalın olduğu, sağlam olduğu söylendi bize ve hani yaptırdık. Bir şey olmaz da dendi. Tamam dedik. Yani bütün evlerde de standart olarak yapılıyor. Uzun sürede bir şey yaşamayınca biz bir şey yaşamayız zannettik. Ama çok büyük hataya düşmüşüz. En büyük yaptığımız hata bu oldu. Bir gece işte gece saat 1'deydi herhalde değil mi? Şimdi duş alması gerekiyordu. Ve işte duşunu alıyordu. Ben de hani kendisi rahat bir şekilde geçtiği için ben de orada başka işleri hallediyorum evde. Şangırt sesini duyar duymaz zaten koştum. Ani gerçekleşen bir şeydi ve o yerde kanlar içerisinde buldum. Konu şu: cam tamperli cam olduğu için sebepsiz yere bile kırılabilir. Yani basınç değişikliklerinden ötürü bile işte bir taraf sıcak bir taraf soğuk atıyorum. Hani o sebepten bile kırılabiliyormuş. Cam kırıldığı için mi eşim düştü yoksa eşim düştüğü için mi cam kırıldı? Burasını maalesef bilemiyoruz. Ama her iki şekilde de yani en çok zarar gören eşim oldu. Belki ayakta birisi olsaydı bir ihtimal bir şeylerden Kaçardı. kaçabilirdi. Belki bir ihtimal. Davetsiz misafirimiz Mia da geldi. Mia'mız. Kızım. Miyamisu. Uğursuzluk getiriyor diyorlar. Böyle bir şey nasıl uğursuzluk getirebilir ya? Git.
Sen git, biz anneyle anlatıyoruz bir şeyler. Hadi. Tamam kızım, sarılacağım ben Tamam, sana bu- videodan sonra. Eşimin yerde oturduğunu gördüm. Kaçamamış. Neşe kaçamamış yani kırılan camlardan. Dökülen camlar altına dökülmüş ve o dökülen camların üzerine düşmüş. Ama Aslında- tamamı da kırılmadığı için bir kısmı da üstüne dökülmüş ve hani bir şerit var orada, camı böyle tutan ve birbirine çarptığında kırılmasın diye araya konulan bir silikon var. O silikonun üzerinde de parçalar kalmış. Yani o kalan parçalarla birlikte de Neşe'nin sırtına böyle kırbaç gibi vurmuş camlar. O yüzden sırtında ve işte birkaç yerinde böyle kesikler vardı. Allah'a çok şükür dikiş gerektiren kesikler değillerdi. Yani olduğu yerde kaldırdım. Herhangi bir şekilde sürmeden kaldırmak gerekiyor. Aslında altımda cam olması önce camın patladığını gösteriyor Evet, bence. önce camın patladığını gösterir bence de. Eşimi kaldırdım ve müsait bir yere geçirip üzerindeki camları temizlemeye başladım ve bir yandan da Sana da acili batıyordu. aradım. Sen beni temizlerken sana da batıyordu. Olsun, o an gözüm görmüyordu. Kanıyordun, canın acıyordu ve bir şok yaşamıştın. Benim sakin olmam gerekiyordu. Hemen işte ambulans çağırdım ve çok kısa bir zamanda geldiler, 10 dakika içerisinde. Ya çok kötüydü. Gerçekten hiçbir engellinin evinde o camdan duşakabin olmamalı ya da işte hiçbir hamilenin evinde olmamalı, hiçbir yaşlının evinde olmamalı. Benim yaşadığım olayda da dizilerde çok duyuyordum. Hani diyorlar ya olay anını hatırlamıyorum diye. Sanırım olayın şokundan ya da oradaki korkumdan ben olay anını çok hatırlamıyorum. Hatırladığım şey nasıl oldu bilmiyorum. Ben yere düşmüşüm ve üstüme cam yağıyordu. Yağmur gibi ve bunlar hani düştükleri halde patlıyorlar. O kadar çok hem korktum hem canım yandı ki çok ağır bir şekilde de kütle olarak da sırtıma vuran camlar vardı. Benim için çok kötüydü. Zaten evde eşim olmasaydı nasıl çıkardım? Hani o yokken duş aldığımda bu başıma gelseydi ben nasıl Allah kurtulurdum muhafaza. bilmiyorum. Hatırladığım bir kısımda şeyi biliyorum yani hani şu an benim üstüme cam yağıyor. Ben hiçbir şey yapamam deyip sadece şu şekilde kapaklanmışım ve ben hani bitmesini bekledim. O cam yağmurunun bitmesini bekledim. Gene yüzüme bir şey olmadı Allah aşkına. Özetle asla ama asla cam duşakabin almayın. Yaptırmayın. Öyle bir eve de kiraya çıkmayın. Giyinme odasına dair söylemek istediklerimiz var bir de size. Normalde çamaşır makinesinden sonra onları sepete çıkartıp sepeti işte bu kurutma telinin yanına götürüp bütün çamaşırları tek tek asmak bir tık zahmetli. Yapabildiğim bir şey ama gerçekten zahmetli. Kurutma makinesi aldık biz ve iki makineyi yan yana kurduk. Normalde üst üste tercih ediliyor ya. Biz yan yana kurduk. Ve yan yana oluşlarının diğer avantajı da şey yapabiliyorum ben çok rahat. Birinden çıkartıp öbürüne atabiliyorum direkt elimdekini. Diğer taraftan da kuruduğunda da alıp katlayıp koyabiliyorum. O yüzden eğer engelliyseniz, çamaşırlarla da siz ilgileniyorsanız kurutma makinesini kesinlikle öneriyorum. Luna, sen de mi geldin kızım? Kuyruğuyla nasıl oynuyor ya? Evet. Luna'mız da geldi. Getir Luna'mızı da gösterelim. Luna gel kızım. Luna. Da bizim yolumuzu kesti. Oğuzhan Koç konserinden dönüşte yolumuzu kesti. Kendini zorla sahiplendirdi. Küçücüktü. Küçücüktü derken gene kaç ay oldu biz alalı? Bunu alalı? Yani 2 Kasım'da aldık o. 2 Kasım mı? 2 Kasım, Nasıl evet. biliyorsun tam tarihi? Oğuzhan Koç konserinden biliyorum. Ben kendim yaşadığım dönemde bu çamaşırı yıkadıktan sonra asma işinde kendim bile çok zorlanıyordum yani. Hani engelli olmayan birisi de bence bu konuda zorlanabilir. Ama işte engelli olan birisinin nasıl zorlandığını tahayyül edin. Benim zaten evlenmeden önce aklımda olan bir şeydi giyinme odası konsepti. Ben şunu istiyordum. Giyinme odasında kıyafetler yıkanacak, kıyafetler kurulanacak ve sonrasında askıya girecek yahut da ütülenecek. Çamaşırla ilgili, kıyafetle ilgili her şey o odada dönüp bitecekti. Yani çamaşır başka bir yere gidip gelmeyecekti. Nitekim onu da başardık. Dolaplarımızı da oraya kurduk. Kıyafetlerimizle alakalı her şeyi de oraya kurduk. Normalde sizler işte kirlilerin sepetini taşıyıp makineye götürüyorsunuz ya benim 4 tane bölmesi olan tekerlekli bir kirli sepetim var. Tekerlekli oluşu çok avantaj benim için çünkü istediğim şekilde getirip götürebiliyorum. Onu da tavsiye ediyorum. Onu işte çamaşır makinesinin önüne çok rahat bir şekilde çekip kirlileri oradan işte rahat bir şekilde çamaşır makinesine atabiliyor. Oradan çamaşır makinesindekileri bitince sepete alıyor. Sepetten
kurutma makinesine koyuyor. Kurutma makinesinden çıkanları alıyor, katlıyor, dolaba koyuyor veyahut da askıya asıyor, dolaba kaldırıyor. Bu şekilde çamaşır işi de çok fazla uğraştırmadan gerçekleşiyor. Dolaplarda da keza zaten onlarla ilgili malzemeler hemen makinelerin üzerinde. Hani deterjanları, yumuşatıcısı vesaire. Herhangi bir şekilde işte asmaya, işte kurutmaya, onun kurumasını beklemeye gerek kalmadan rahat bir şekilde çamaşır işlemi de tamamlanıyor. Yani bunlar küçük düzenlemeler ama bu küçük düzenlemelerle Çok hayat bir kurtarıcı. engellinin hayatı çok rahat bir hale getirilebiliyor. Yani o tekerlekli çamaşır sepetinden tut da işte duvardaki baharatlığa kadar ya da işte mutfak tezgahını bir tık içeriye doğru kesip altına girmek, bunların hepsi inanılmaz derecede hayat kurtaran, benim hayatımı kolaylaştıran şeylerdi. Baktığında minik minik konular, minik minik öneriler ama gerçekten eğer ihtiyacınız varsa ve bu şekilde yaparsanız sizlerin de çok rahatlayacağınıza inanıyorum. Bu videoda kendi hayatımızdan birkaç kesit paylaşmak istedik sizlerle. Umarım sizler için de ilham olur. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda sizin de deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kim bilir belki bir sonraki videomuzda sizin fikirlerinize de yer veririz. Evet. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neyse.